Çoğu kişi bezelyeyi dondurucuya kaldırıyor ama neden bazılarının bezelyesi aylar sonra bile yemyeşil kalırken bazılarının rengi değişiyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında bunun sebebi tek bir aşama. Şimdi birlikte yapalım ve tüm püf noktalarını görelim. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım lütfen. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. İlk olarak 2 kilo bezelyemi bol suyla güzelce yıkıyorum. Bezelyeler tarladan ve pazardan geldiği için bu aşamayı atlamıyorum. 2 kez yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra ayıklama işlemine geçeceğim. Ben bezelyeyi hazırlamaya başlamadan önce mutlaka güzelce yıkıyorum. Bu şekilde hem daha temiz oluyor hem de içim rahat ediyor. Şimdi ayıklama işlemine geçebiliriz. Kıymetli arkadaşlarım, bezelye alırken mevsimine dikkat etmek çok önemli. Özellikle Haziran ayının ilk haftalarında çıkan bezelyeler hem daha dolgun oluyor hem de taneleri daha iri ve lezzetli oluyor. Bu dönemde alınan bezelyeler kışlık için oldukça uygun. Şöyle ben tanelerini sizlere yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de harika bezelyeler. Bezelyeleri ayıklarken kabukların canlı yeşil renkte olmasına dikkat edin. Çok sararmış ve kurumuş kabuklar genellikle bezelyenin tazeliğini kaybettiğini gösterir. Taze bezelyeler hem daha tatlı olur hem de dondurucuda daha iyi sonuç verir. Bezelye alırken bu önemli püf noktalarına dikkat edelim lütfen. Bezelyelerimi ayıklarken ön haşlama için ocağıma suyumu aldım. Bezelyeleri ayıkladıktan sonra bekletmeden işlemi almak çok önemli. Uzun süre beklenen bezelyeler zamanla tazeliğini kaybetmeye başlayabilir. Bu nedenle ayıklama işlemi bittikten sonra hemen haşlama aşamasına geçmek en iyi sonucu verir. Gördüğünüz gibi gerçekten taneleri çok güzel. Suyumuz güzelce kaynadı. Şimdi ayıkladığımız bezelyeleri kaynar suyun içerisine alıyoruz. Bu aşamada amacımız bezelyeleri pişirmek değil, kısa süre bir ön haşlama işlemi uygulamak. Yaklaşık 2 ile 3 dakika kaynar suda bekletmemiz yeterli olacaktır. Blanşlama yani ön haşlama bezelyemizin canlı yeşil rengini daha iyi korumasında yardımcı olur. Lezzet ve dokusunun korunmasında katkı sağlar. Dondurucuda zamanla kalite kaybına yol açan bazı enzimlerin etkisini yavaşlatır. Çözüldüğünde daha taze bir görünüm elde edilmesinde yardımcı olur. Ben her sene bu şekilde hazırlayıp dondurucuda saklıyorum ve gerçekten de ben bu yöntemden çok memnunum. 3 dakikanın sonunda hemen şöyle bezelyemizi süzelim. Bezelyelerimizi süzdükten sonra hiç bekletmeden buzlu suyun içerisine alıyoruz. Bu işleme şoklama denir. Şoklama işleminin amacı bezelyenin pişme süresini anında durdurmaktır. Eğer kaynar sudan çıktıktan sonra kendi halinde bırakılırsa içindeki ısı nedeniyle pişme devam edebilir. Buzlu su sayesinde hem bu süreci durdurmuş oluyoruz hem de bezelyenin canlı yeşil rengini korumasına yardımcı oluyoruz. Kışın kullanacağınız bezelyenin daha taze ve diri görünmesinde bu aşamanın büyük bir önemi var. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de rengini göstermek istiyorum. Gerçekten de tam istediğim kıvamda oldu. Bezelyelerimizi süzüp tamamen soğuduktan sonra artık poşetleme aşamasına geçiyoruz. Burada önemli olan nokta kullanım kolaylığı için porsiyonları ayırmak. Evde kaç kişiyseniz bir seferde ne kadar kullanıyorsanız bezelyeleri o şekilde küçük küçük paylaştırabilirsiniz. Böylece dondurucudan çıkarttığınız zaman tamamını çözmek zorunda kalmazsınız. Daha sonra poşetin içindeki havayı mümkün olduğunca pipet yardımıyla alıyorum. Bu işlem hem buzlanmayı azaltır hem de bezelyelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.
Ardından poşetin ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle uç kısmını da makas yardımıyla kesiyorum. Ben ekstra olarak bir püf nokta daha kullanıyorum. Poşetin ağız kısmını biraz düzenleyip ikinci bir buzdolabı poşetin içine yerleştiriyorum. Bu çift katlı yöntem hem koku geçişini hem de dondurucuda oluşabilecek buzlanmayı en aza indirir ve güvenli bir saklama sağlar. Bezelyelerimizi bu şekilde porsiyonlayıp poşetledikten sonra artık dondurucuya kaldırıyoruz. Bu şekilde hazırladığımız bezelyeleri istediğiniz zaman çıkartıp direkt yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Hem pratik oluyor hem de kış boyunca elinizin altında hazır bir şekilde oluyor. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarif sayesinde kanalımla tanıştıysanız Sofra TV'de pratik ve lezzetli birçok tarifin sizi beklediğini hatırlatmak isterim. Yeni tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca tarifle ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda paylaşırsanız kanalın gelişimine sizler de katkı sağlamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdi size küçük bir örnek göstermek istiyorum. Geçen yıl aynı şekilde hazırlayıp poşetlediğim bezelyeleri dondurucudan çıkardım. Gördüğünüz gibi hala formunun rengini ve tazeliğini büyük ölçüde koruyor. Doğru yöntemle hazırladığında bezelye uzun süre bu şekilde güvenle saklanılabilir. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Evinizde sağlık, huzur hiç eksik olmasın.